Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım her şey yolundadır diyelim. Şöyle bir yerleşelim. Durumlara bir bakalım. Piyasa yine biraz düşüyor herhalde. Zaten bu senaryoyu konuştuk. Bizim durumumuzla ilgili bakalım kar zarar durumu nasıl gidiyor. Ben zarardayız da o ne kadar açıldı ona bakalım. Burada tekrar artan bir zararımız var long tarafta. Öteki tarafta da yani burası çok değil ama öteki taraf biraz artış devam ediyor. Onunla ilgili bütün opsiyonlarımı anlatmıştım alacağım hareketi. Onu bekliyorum zaten yapabileceğim şu an için bir senaryo yok. Bunun yani işlem tarafı geldiğinde anlatırım şimdi. Rainbow tarafında hep söylediğimiz bakın ayı bölgesindeyiz, dipteyiz. Buranın ne kadar süreceğini kestirmek zor ama o bölgelerdeyiz alırsın durur. Bakalım mesela şuraya için baktığımızda 29 Ekim 2022 ne kadar süre geçmiş mesela ondan sonraki süreçte 23 bir yıllık neredeyse 2 yıla varan bir süre geçmiş ki tam bir boğa da yaşanmadı ama yeşil attık. O yüzden bu bölgeleri öyle değerlendirmek lazım. FOMO tarafı da en dibe kadar geldi. Yani buralarda yatırım yapmanın mantıklı olduğu bölgeler. Diyebilirsiniz ya piyasa çakıldı işte her şey şöyle böyle ama 2021 fiyatlarına geldi piyasa yani bir daha güzel bir fırsat olarak değerlendirilebilir bölgeler bence. Yine long tarafta bugün son 24 saatte Ethereum ve Bitcoin tarafı ve genel piyasaya baktığımızda hepsinde long tarafta olanların üzüldüğü bir senaryo var. Bakalım o senaryodan ne zaman çıkacağız? Burada nereye kadar gelmiş? 73'lere kadar gelmiş. Yani burada düşüş devam ediyor. Ee, 3 Şubat yine aynı bölgeyi test ettik. Bir yani şu bölgelerde de ufak ufak oluşumlar var. Ama henüz yani net şey yok. Yani 72'ler falan bekliyor. Öyle bakıyorum kendi adıma. Genel şimdi bakacağız. Burada daha dün konuştuk. Yani dediğimiz seviyeye geldik. Şimdi benim açımdan buradaki senaryoda ben şunu yapmak zorundayım kendi adıma yani anlatırken. Ben zaten long işlemdeyim ama benim bu bölgelerde bu işleme dahil olmam. Doğrusu bu. Yani bunun dışındaki senaryo aşağı gidebilir başka. Orada sizler açısından ben stoplu işlem almadığım için daha farklı bir mevzu. Ama sizler açısından bu bölgelerde işlem alıp stop koyup devam etmek mantıklı. Yani o dediğimiz konuştuğumuz bütün bölgelere buradaki senaryonun hepsinde yaşadı piyasa. Şimdi dönüş olacaksa ki kısmı bana göre olur diye düşünüyorum. Bu bölgelerden olması lazım. Doğru bölgeler buralar. Olur olmaz kısmına bakacağız hep beraber. Korku endeksimiz evet her geçen gün daha da kırmızıya geliyor mu? Geliyor. Normal. Bu yarın daha da belki gelebilir. Ee, En son bu sene açısından baktığımızda yani 25'i -10'la tamamladık. -10 dediğim yani 10'la tamamladık. Altına düşer miyiz? Düşebiliriz ama yani gerçekten hani bütün veriler bize şu altcoin sezon indeksi hariç işlemlere dahil olmanın gerektiğini gösteriyor mantık çerçevesinde. Altcoin sezon endeksi tamamen free takılıyor. Burayı geçelim. Dominans tarafında Bitcoin 59, Ethereum 10, Other tarafında 31 olduğunu görüyoruz. Yani burada Bitcoin dominansının artık geri çekilmesi gereken bölgelerdeyiz diye tahmin ediyorum. Gelelim burada Bitcoin, Ethereum, BNB ve Ripple olarak devam ediyor. Sonra Sol, TRX, Carchut öyle gidiyor. Yani şimdilik burada da bir değişiklik yok. Yani paranın total mevzusu işte Bitcoin'de, Ethereum'de, BNB, Ripple ve kalanlar şeklinde devam eden bir süreç var. 100. paritemizde bakalım neymiş.
Sun San. Bunu dün eklemiş olabilir miyiz? Eklemişiz, tamam, daha güzel. Gelelim şimdi Bitcoin'deki senaryo olarak burada bir alan bırakmıştık. Orası devam, onda bir değişiklik yok. Yani San tarafında baktığımızda güzel olmuş. Niye güzel olmuş? Zaten ne dedik? 10 Ekim bölgesini işaret etmiştik. Bakın oraya da temas etmiş. Mıknatıs gibi çekmiş. Şimdi burada bu San özelinde yine konuşalım. Yani bu parite burada aşağı gelse bile yukarı yönlü düşünmek mantıklı ama zaten bizim hedefimiz de gelmiş. O yüzden bir şey de diyemedim şimdi açıkçası. Aşağı gelen fırsatlar yukarı yönlü değerlendirilebilir. Yota'yı gördüm şimdi, tek yeşilden bir tanesi olunca İzat seviniyor ama tabii çok aşağıdayız biz. Burada Tüpraş açısından düşün devam etmesini beklemek mantıklı. Yani burada artık işleme dahil olmak için bir aşağı nokta görelim. Şu an yukarıda oluşumlar, yani dirençler olmaya başlıyor. Desteklerin dirence döndüğü seviyelerdeyiz. Onlar olduktan sonra tekrar dahil olunur ama şimdi gereksiz bence. Ereğli açısından henüz bir dönüş yakaladık demek için erken, her günü desteği alarak devam ediyor. Burada henüz o erken 30 bölgesi 28-29 civarlarından dönüş mantıklı olsa da bir beklemekte fayda var. Yani dönüşü bir almak lazım elimde. Aynı şey Türk Hava Yolları için de geçerli. Bakın şurada aldığı bölge 3 ay önceki bölge. Yukarıda da 4 ay önceki bölge var. Henüz bu bölgeden bir ret yemedi. Bunu takip etmek lazım. İş Bankası'nda ilk düşüşe meyilli gibi duran parite. Yani diğerlerine nazaran. Burada düşüşün bir sinyali var. Bunu bir bekleyelim. Düşsün bakalım, orada tekrar dönüş alırız ama henüz bir düşüş yaşamadı. Bitcoin Cash BCH. Yani ben yine burada aynı şeyi söyleyeceğim. Bu aşağı geri çekilme olsa bile benim için yukarıdaki hedefe odaklanmak mantıklı, 620'ler civarına. Artık link içinde ufaktan bence işleme dahil olmak gereken bölgeler. Kısa geçeceğim. Çok tekrara düşüyor her gün çektiğimiz için. Yani olumsuz gördüğüm bir senaryoyu zaten anlatırım. Burada da TRX açısından bence artık yukarı yönlü işlem mantığı doğru. Ne zaman bu iptal oluyor? Benim açımdan, ben kendi adıma baktığımda yukarı yönünde iptal olmuyor ama aşağı şu em, günlük seviyelerin altındaki bir senaryoda yeni dip ararız yani, ama yukarı yönlü devam etmek üzere ararız. Sol bakın demin anlattığım şey burada geçerli işte. Bütün bölgeleri aşarak aşağı devam etti. Yani buradaki süreç e, üzücü olarak devam ediyor aslında baktığımızda. Böyle biraz daha bakarsak dönüş bölgesi aramaya çalıştığımızda şu bölge olabilir. Şurası güzel bir mum aslında. Böyle yapalım. Şunu da mor atalım. Yani dönüş aramak için baktığımız seviyeler. Şurası da var 59.60. Bir 79 güzel duruyor. Hani şu bölge de güzel 99-100. Zaten o civarları da aşağı attığı için bence şu 79 dönüş açısından mantıklı olabilir. Oraya da gelecek gibi sanki. Onu görelim. Oradan tekrar bakarız. Mesela bu parite için bir dönüş yukarı doğru işlem şu an doğru değil yani. Öyle düşünmek lazım. Run tarafında, Run'da da işler iyi değil bence. Yine burada da daha aşağı seviyelere bir odaklanmak gerekebilir. Henüz bir dönüş yakalanmış değil. FED ne kadar aşağı yapmış. Mesela FED'de o senaryo benim için daha olumlu. Burada açıkçası 4, 1, 2, 3, 4. Yani 4 günlük bir en azından şey var elimizde. Destek bölgemiz var. Yani 4 gün boyunca insanlar bu seviyelerden alım yapmışlar. Bunu görüyoruz ama şurada da satış bölgelerinin çok yakın olduğunu, yani direnç bölgelerinde çok yakın olduğunu görüyoruz. Şimdi bunların aşağılara gelmesiyle oraları kazanırsak yukarılara devam edeceğiz. Aynı şey ada için de geçerli. Burada da aynı, yani FED'le anlattığımız aynı senaryo.
buradaki bölgeler bence alım ve işte yukarı yön için mantıklı. Neo açısından da öyle. Yani 4 gün önceki bölgelerin altına sarkmadığımız sürece. Mesela Neo açısından bu 2.75. Ama buralar bence olumlu bölgeler işlem almak açısından. BNB de bir çöküşüne devam eden paritelerden. Burada biraz daha işler yani şu 590-600'lere doğru gidebilir gibi duruyor. Aslında burada da baktığımızda şu bölge çok güzel duruyor ve 600'lermiş evet yine. Yani ben olsam şuralarda yani gelmez değil ama hani biz kendi mantığımızda, kendi işlem stratejimizde baktığımız yukarı yönü burada henüz daha net yakalamış değiliz. Onu söylemek lazım. CZ daha olumlu duran paritelerden. Burada haftalık burası 4 günlük ve 10 Ekim bölgesi sanki yukarı yön için daha uygun gibi duruyor. Baktığımızda burada yine DOG tarafında ben olumsuz bir senaryo görmüyorum. Şimdi burada şöyle bir senaryo oluyor genel olarak. Bu kırmızı görünce işte e, nasıl olumsuz olmuyor ama bu yapı benim açımdan. Ben fiyattan ziyade buralarla ilgilendiğim için ben burada yukarı yönlü işlem hareketi beklentisiyle işlem alıyorum. Yani öyle düşünelim. Ha, bu geçen hafta aldığım yanıldım ve aşağı düştü. İkinci alımlarını yaptı falan filan. Şimdi o işlemlerden çıkmayı bekliyorum. Bu da ayrı bir senaryo ama o riski alıp almamak kısmı tamamen size kalmış. Burada petrol tarafında düşüşün olacağını öngörmek mantıklı. Ethereum açısından çok kritik bölgede. Burası kaybolursa işler sanki şöyle olacak gibi. Şu bölge çok daha güzel. Bakalım orası nereye geliyor? 1.5'lar civarına. Yani evet bu bölgenin kaybolması bizi 1.5'lara götürür. Bu Ripple tarafında da çok ekstra bir senaryom yok. 10 Ekim bölgesi beni şaşırtmaz, hala şaşırtmaz. Ama ufak ufak buralardan dahil olmak lazım, mantıklı bölge. SC aynı şey. Yani ben bu bölgelerden işleme dahil olmanın doğru olacağını söylerim kendi adıma. Yukarıdaki hedeflere odaklanırım. Yota tarafında zaten hem ilk başta baktık hem de şimdi yine bakalım. Buradaki sürecimiz şu 84-85'te bitecek. Bir olumsuz senaryo yok benim adıma. Ee, Pardon. Yani bu şekilde yine dediğim gibi şu 64-8 bölgesinin aşağısına gelmediği sürece ben yukarıdaki bölgeye odaklanıp devam edeceğim. Burada işler şöyle Bitcoin tarafında IOTA tarafında hemen onu da göstereyim. Burada alarmlarım kurulu bakın. Alacağım bölgeler, ekleme bölgeleri şey olmasın. Oradaki işlemlerimi her gün anlattığım için vaktinizi de almak istemedim. Burada süreç Bitcoin tarafında açıkçası şu bölge artık kırmızı diyelim. Yani burası artık bize destekten dirence döndü. Bu senaryoda ne yapmak lazım? Bu senaryoda muhtemelen şu 65'i bir göreceğiz gibi duruyor. Onu gördükten sonra buranın çalışıp çalışmayacağına bakacağız. Ama oraya doğru gideceğiz gibi duruyor şu an için. Gümüş ve altın topluyor. Ee, Ama bu düşüş devam eder gibi duruyor bence. Henüz daha net bir dönüş burada yok. Altın da aynı şekilde. Ben hani çok böyle güvenerek yukarı yönlü işlem mantığına giremeyeceğim burada açıkçası. Şu bölgelere çekilme olsa bile buradan yine red yemesi çok daha olası. Pardon. TL dolar için baktığımızda net bir düşüş konuşsak da yukarıdaki hedef bölgemiz 45 uzun zamandır duran bir bölge. Burada şu bölgelerin çalışmasını beklemek çok mantıklı. Hani total güç açısından ben çalışacağını düşünmüyorum açıkçası. Yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. Bakın ikisi de çok kritik noktada. Yani buralardaki kırılımlar ve o alım gücü iyice zayıflayıp kırılırsa bize aşağıdaki başka bölgeler 720'lere kadar yani bir 200 milyar
dolarlık bir çekilme olabilir. Bu da tabii sıkıntılı bir süreç. Bakacağız. Aldır tarafında bir 12 bölgesine doğru gidiyor. Bakın burada yükselişle ilgili bir sıkıntı yok. Düşüşle ilgili elimizde bir done yok. Açıkçası yakalamış değiliz. Muhtemelen 12 bölgesine temas edecektir. Bitcoin dominansının aşağı kırılması artık şuradaki bitirmesini beklemek mantıklı ve yani bu düşüş bu sefer daha uzun aşağı sarkabilir diye düşünüyorum. Şimdilik benim açımdan piyasa bu şekilde. Şuraya baktığımda sadece IOTA'nın yeşil görünmesi sevindirici olsa da ben doğru yerlerde 2 aydır işleme giremediğim için aslında kazanmam gereken yani çok fazla bir doları kazanamadım. Kendi adıma burada başarısızlık var. Çok ciddi kazançlar elde edebilirdim ama yapacak bir şey yok. Daha belki seçici olarak devam ederiz. Yine de çok fırsat kaçırdığımı da üzülerek söylemem lazım. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar, görüşmek üzere.